Sizlerle dünyanın nükleer savaşın eşiğine geldiği bir andan, Süveyş krizinden ve Sovyetler Birliği'nin bu krizdeki etkilerinden bahsedeceğim. Maruz kaldığı sömürgeciliğin izlerini silmeye çalışan Mısır ile eski sömürgeci güçler olan İngiltere ve Fransa'nın çatışması yalnızca Orta Doğu'nun değil, dünyanın geleceğini etkileyen bir krize dönüşmüştü. Bu kriz tarihe Süveyş krizi olarak geçti. Ama aslında bu kriz yalnızca Mısır ile Batı arasında yaşanan bir çatışma değildi. Soğuk Savaş'ın tam ortasında iki süper gücün dünyayı kutuplara ayırdığı bir dönemde patlak verdi. Bir tarafta ABD ve Batı bloğu, diğer tarafta Sovyetler Birliği ve destek verdiği gelişmekte olan ülkeler vardı. Yani bu hikayede Mısır yalnız değildi. Yanında güçlü bir siyasi ve diplomatik destekçisi vardı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Süveyş kanalı 1869'da açıldığından beri sadece bir deniz yolu değil, aynı zamanda emperyalizmin en somut sembollerinden biri olmuştu. Mısır topraklarında olmasına rağmen kanalın kontrolü Fransa ve İngiltere'nin elindeydi. Mısır uzun süre bu gerçeğe boyun eğmek zorunda kaldı. Ancak bu durum 1952'deki Hür Subaylar Devrimiyle değişti. Monarşi bitmiş, Mısır'daki yabancı devletlerin nüfuzuna son verilmesi amaçlanmış ve ülke bağımsızlık yoluna girmişti. Hür Subaylar Hareketi'nin lideri Cemal Abdülnasır, Mısır'ın yeni devlet başkanı olduğunda ilk iş olarak Mısır'ın bağımsız bir ülke olduğunu ve artık batılı güçlerin çıkarlarına hizmet etmeyeceğini ilan etti. İngiltere, Fransa ve İsrail aralarında gizli bir anlaşma yaptı. Plana göre önce Mısır'a İsrail saldıracak, ardından da İngiltere ve Fransa çatışmayı ayırma bahanesiyle savaşa müdahil olacaktı. Plan yürürlüğe kondu, İsrail Sina Yarımadası'na saldırdı. Ardından İngiltere ve Fransa'da hava bombardımanlarına başladı. Sovyetler Birliği'nin bu sömürgeci işgaline yanıtı çok sert oldu. Tarihte eşi benzeri görünmemiş bir hamle yaptı. Eğer İngiltere, Fransa ve İsrail derhal Mısır topraklarından çekilmezse Sovyetler Birliği bu ülkelerin başkentlerine yönelmiş füzelerle karşılık verecektir. Yani sömürgecilik durmazsa Paris ve Londra nükleer silahlarla yerle bir edilecekti. Bu işgalcilere karşı açıkça bir nükleer saldırı tehdidiydi. ABD yönetimi Sovyetlerin bu tehdidinin ciddiyetini anladı. Başkan Eisenhower müttefikleri olan İngiltere, Fransa ve İsrail'e geri çekilme yönünde baskı yapmaya başladı. "Hemen çekilin, aksi takdirde krizin bedeli çok daha büyük olur," dedi. Sonuç olarak Sovyetler yalnızca bir ülkeyi savunmakla kalmadı, aynı zamanda nükleer caydırıcılık kartını dünya sahnesinde kullandı ve başarılı oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından Sovyetler zafer kazanmıştı, işgalci kuvvetler Mısır'dan çekilmeye başladı.